Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz bir yaş ölçülerinde yaprak model tulum çalışması yapacağım. Siz de benimle örmek isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tulumumuzun ölçülerini vereyim, daha sonra yapımına geçelim. Beden genişliğimiz 27 santim, beden uzunluğumuz 35 santim, askılardan ise 44 santim arkadaşlar. Şimdi tulumumuzun yapımına geçebiliriz. Tulumumuz için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet bebe ipine ihtiyacımız var arkadaşlar. Kartopu Baby Natural kullandım. 100 gram ağırlığında, 200 metre uzunluğunda. Renk kodum ise K782 arkadaşlar. 2 adet ipe ihtiyacımız var. Bir tane 4 numaralı misinalı şişe ve yine 4 numaralı şişe ihtiyacımız var. Bir tane de popcornlarını yapmak için tığa ihtiyacımız var arkadaşlar. Tulumumuzun ilk önce yapraklı olan kısmını yapmaya başlıyorum. Daha sonra beden kısmını örüp beden kısmına yapraklı olan kısmı ekleyeceğim. Yaprağımıza 7 ilmek atarak başlıyoruz arkadaşlar. Yedi ilmek attım. Düğüm yaparak sıkıştırmamı yaptım. Bir önceki videomda yapraklı yaka yapımında yapraklarımı nasıl yapıyorum anlatmıştım. Burada da kısaca göstereyim. İlk ilmeğimizi ters örüyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra dolama yaparak bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve tekrar dolama yaparak bir artırma yapıp bir ilmek daha düz örüyorum. Şimdi sonda 3 ilmeğim kaldı. Bir ilmek ters örüyorum ve örmüş olduğum ilmeği tekrar örerek bir artırma yapıyorum. Sondaki 2 ilmeğimi ise haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu yüzde örerek devam ediyorum. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. Hem örmüş olduğum ters ilmeğimle bir tane de artırma yapmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum. Arkada 2 ters ilmeğim var. Şimdi yapraktaki ilmeklerimi örüyorum. 5 tane ters ilmeğimi örüyorum ve sondaki ilmeğimi ise düz olarak örüp ön yüzüme geçiyorum. Ön yüzümde ilk ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 2 ilmek düz örüp tekrar dolama yapıp bir ilmek düz ördüm, tekrar dolama yapıp 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi yine artırma yapacağım. 2 ters ilmeğim var. Bir tanesini ters olarak ördüm. Örmüş olduğum ilmeği tekrar örerek bir artırmamı yaptım. Bir tane daha ters ilmeğimi ördüm. 3 tane ters ilmeğim oldu. Sondaki 2 ilmeğimi ise haroşa olarak örüp arka yüzüme geçiyorum. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 yapraktaki
7 ilmeğimi ters ördüm. Sondaki ilmeğimi de düz örerek ön yüzüme geçiyorum. Ön yüzümde ilk ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 3 ilmek düz örüp bir artırma yapıyorum. 1 ilmek düz örüp tekrar bir artırma yapıyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. Burada yine artırma yapacağız. 3 ters ilmeğimiz var. Bir artırma yaparak 4 ters ilmeğimiz olacak. Bir tane ters ördüm. Örmüş olduğum ilmeği tekrar örerek artırmamı yapmış oldum. Toplamda 4 tane ters ilmeğim oldu. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Yine arka yüzdeyim. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 4 düz ilmek ördüm. Ön yüzde ters olan ilmeklerimi arka yüzde düz olarak örüyorum. Şimdi yapraktaki ilmeklerimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 yaprakta olan 9 ters ilmeğimi ördüm. Sondaki ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzüme geçiyorum. Evet, yaprağımız oluşmaya başladı. Toplamda 3 artırma sırası yaptık. Son kez 4. artırma sırasındayım. İlk ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz örüp bir dolama yaparak artırma yapıyorum. Yaprağımın ortasındaki ilmeği düz olarak örüp tekrar bir artırma yapıp 4 ilmek düz örüyorum. Yine burada artırmalarımız devam ediyor. Bir ters ilmeği ördüm ve tekrar aynı ilmeği örerek artırmamı yaptım. Bir ilmek daha örüp toplamda 3 tane ters ilmeğim oldu bu kısımda. Son artırma sırasındayız. Yaprağımda son 4. ajurumu yaptım. Son artırma sırasındayız. Son ajur sırasında popcornlarımızı yapmaya başlıyoruz. 3 ilmekten sonra buraya bir popcorn yapıyorum ve burada da 3 ilmeğimiz kalıyor. İki zincir çekip 4 tane ikili trabzan yaparak popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptıktan sonra ilmeği şişeye geçiriyorum. Bir ters ilmeğimi ördüm. Sondaki 2 haroşa ilmeğimi örerek arka yüzüme geçiyorum. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ilmeğimi ördükten sonra yapraktaki ters ilmeklerimi örüyorum. Sondaki ilmeğimi de düz örüp ön yüzüme geçiyorum. 4 ajur sırası yaptıktan sonra yapraktaki artırmalarımız bitti. Şimdi eksiltmelere başlıyorum. İlk ilmeğimi ters örüp hemen yanındaki ilmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3
4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra sondaki 2 düz ilmeğimi birlikte örerek yine kesim yapıyorum. Ters kısımda artırmalarımıza devam ediyoruz. Bir ters ilmeği ördüm ve tekrar aynı ilmeği bir kez daha örerek artırmamı yaptım. Bir ilmek daha ördüm. 3 ters ilmeğim oldu. Hemen 3 ilmeğin yanındakini düz olarak örüyorum. Bu düz ilmeğimiz bir sonraki yapacağımız yaprağımızın ortasındaki düz ilmek olacak arkadaşlar. Şimdi 1 2 ilmek ters ördüm. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüp arka yüzüme geçtim. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. Ön sırada örmüş olduğumuz düz ilmeği arka yüzümüzde ters olarak ördüm. Ve 1 2 3 ilmek düz örüp yapraktaki ters ilmeklerimi örüyorum. Sondaki ilmeğimi ise düz olarak örüp ön yüzüme geçiyorum. Yaprakta kesimlerimize devam ediyoruz. İlk ilmeğimi ters ördüm. Yanındaki ilmeği çevirerek 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra sonda kalan 2 düz ilmeğimi birlikte örerek yaprağımızı küçültmeye devam ediyoruz. Artırmalarımız devam ediyor. Bir ilmek ters ördüm. Hemen aynı ilmeği bir kez daha örerek bir artırma yaptım. Bir ters ilmeğimi daha örerek 3 tane ters ilmeğim oldu. Şimdi 4. ilmeğime popcorn yapacağım. Yine 2 zincir çekip 4 tane ikili trabzan yapıp popcornumu yapıyorum. Popcornumu sıkıştırıp ilmeği şişime geçiriyorum. Bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. Hemen düz ilmeğimin yanındaki ters ilmeğimin üzerine bir popcorn daha yapıyorum. İki zincir çektim. 4 tane de ikili trabzan yapıp popcornumu yapıyorum. İlmeğimi şişime geçirdim. Sondaki 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzdeyim. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 1 2 ilmek ters ördüm. Ön yüzdeki düz ilmeğimi arka yüzde ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördükten sonra yapraktaki ters ilmeklerimi örüyorum.
Sondaki ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzüme geçiyorum. İlk ilmeğimi ters örüyorum. İkinci ilmeğimi çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3 ilmek örüp sonda olan 2 düz ilmeğimizi de birlikte örüyorum. Artırmalarıma yine bu sırada da devam ediyorum. Bir ters ilmeğimi ördüm ve aynı ilmeği tekrar örerek artırmamı yaptım. Bu sırada popcorn yapmıyoruz. Bir sıra popcorn yapıyoruz. Bir sıra yapmadan örüyoruz. Sonraki sırada bir popcornlarımızı yapıyoruz. Tekrar bir sıra popcorn yapmadan örüyoruz. Diğer sıramızda tekrar popcornlarımızı yapacağız. Yine arka yüzdeyim. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. 1 2 düz ilmekten sonra bir ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz örüp 1 2 3 4 5 ilmek ters örüp sondaki ilmeğimi de düz örüp ön yüzüme geçiyorum. İlk ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğimi yine çevirip ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek örüp sondaki iki ilmeğimi de birlikte örerek kesiyorum ve yaprağımız küçülmeye başladı. Şimdi bu sırada son kez artırmamı yapıyorum. Bir daha artırma yapmayacağım. 3 ters ilmeğimden sonra buraya da bir tane popcorn yapıyoruz arkadaşlar. İki zincir çekip 4 tane ikili trabzan yaparak popcornumuzu yapalım. Popcornumu yaptım. Son popcornumdu. Bir daha popcorn yapmıyorum. 2 ters ilmeğimi ördüm. Bir düz ilmeğimi ördüm ve sondaki 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi arka yüzüme geçtim. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmeğimi ördüm. Bir ters ilmeğimi ördükten sonra 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 3 ters ilmeğimi örüp bir tane sondaki düz ilmeğimi örerek ön yüzüme geçtim. Ön yüzümde ilk ilmeğimi ters örüyorum. Yaprağımızda 3 ilmeğimiz kaldı. Buradaki ilmeği ters çevirip 3 ilmeği birlikte örerek yaprağımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Ters kısımda olan artırmalarımız da bitti. Bu sırada da artırma yapmıyoruz. Ters ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Burada olan düz ilmeğimi yine örüyorum. Sondaki 4 ters ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzdeyim. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmeğimi ördüm. Bir ters ilmeğimi 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüp sondaki
2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Ön yüzüme geçtim. Evet arkadaşlar, yaprağımızı tamamladım. Bu şekilde tulumumuzun yapraklı olan kısmını örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu sırada tekrar yaprak kurulumuna geçiyorum. Şimdi 5 ilmeğimizi keseceğiz. Toplamda 7 tane ilmeğimiz vardı. Şu an şişimde 2, 4, 6, 8, 10. Burada da bir ilmek kestim. 12. Toplamda 12 ilmeğim vardı. 5 tanesini keserek 7 ilmeğim kalacak. Şişimde 7 ilmeğim kaldı şu şekilde. 3, 6, 7. Yani ilk başladığımız 7 ilmeğimize geri döndük. Şimdi tekrar ilk yaprağımızdaki yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapıyoruz. İlk ilmekten sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıp tekrar düz ilmeğimi örüp tekrar bir artırma yapıp bir düz ilmeğimi ördüm. Burada bir tane ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ördüm. Aynı ilmeği tekrar örerek bir tane buraya artırma yapmış oldum. Burada 2 tane ters ilmeğimiz oldu. Sonda da 2 tane haroşamız var. Bu şekilde 10 yaprak olana kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra tulumumuzun bedenine geçelim. Tulumumuzun bedenine 110 ilmek atarak başladım. Bir sırada bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi tekstil tipi lastik yapacağım arkadaşlar. Bir ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya alıp sağ şişimi düz ilmeğimin içerisine batırıp çeviriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şişimi düz ilmeğimin içerisine batırıp şu şekilde çeviriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Yine bir ilmek ters örüp ipimi arkaya atıyorum. Düz ilmeğimi çevirerek örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. 15-16 sıra bir düz bir ters olarak örelim. Daha sonra örmüş olduğumuz yapraklı kısımla birleştireceğiz. Yapraklı olan kısmımı tamamladım. Toplamda 10 tane yaprağımız oldu arkadaşlar. 3, 6, 9 ve 10. Lastik kısmımızı ise 15 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Şu kısım benim ön yüzüm. Yapraklı olan kısmımızı da şu şekilde ters bir şekilde koyarak birleşimini yapacağım. Şu şekilde de yapraklarımızın düz olarak öne gelmesi için ters olarak birleşimini yapacağım. Yapraklı olan kısmın şu kısımlarını ilmeklerimize ekleyerek öreceğiz arkadaşlar. Ama bu kısımda 90 ilmek, bu kısımda da 110 ilmek var.
aradaki 20 ilmeği bir ters bir düz olan kısımdan birer tane örerek birleştireceğim. Şimdi şu şekilde birleşmemi yapacağım. İlk ilmeğimi alıyorum. Daha sonra yapraklı olan kısımdan bir ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum. Sonra tekrar yine yapraklı olan kısımdan bir ilmek alıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine yapraklı olan kısımdan bir ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum. Burada 20 ilmeğimiz fazla olduğu için arada birer ilmek örerek 20 ilmeğimizi kaybedebiliriz. Yine bir ilmek alıp ilmeklerimizi birlikte örüyoruz. Şu şekilde bir ilmeğimizi alıp şişimize takalım. İki ilmeği birlikte örelim arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer sırada 15 ilmek artırarak bedenimizi 125 ilmeğe tamamlayacağız. Bu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde olacak. Yapraklarımız da ön kısma düz olarak düşecek. 4 ilmek örüp bir tane lastik kısmımızda fazla olan ilmeği ördüm. 4 ilmek örüp yine lastik kısmından birer ilmek örerek fazla olan 20 ilmeğimizle eşitledim. Şimdi misinalı şişime geçiyorum ve 15 ilmek artırma yapacağım. Aralarda 15 ilmek artırmamızı yapacağız. Şimdi bu yüzümü düz olarak örüyorum. Bu kısmı ters olarak ördüm. Şimdi bu yüzde düz olarak örüyorum. Aralarda birer ilmekte artırma yapalım. Toplamda 15 ilmek artırma yaparak 110 ilmeğimizi 125 ilmeğe çıkaracağız. Şu şekilde artırmalarımız biraz zor olacak. Bir tane artırma yapmıştım. Bir tane daha yapalım. İkinci artırmamı yaptım. Toplamda 15 ilmek artırma yapacağız. Bu şekilde aralarda artırmalarımızı yapalım arkadaşlar. Yapraklarımın birleşimini yaptıktan sonra 15-16 ilmek artırma yaptım. Toplamda şişimde 126 ilmeğimle birlikte 68 sıra düz örgü ördüm arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimin yarısını örerek buraya kadar geldim. Şu kısım arka kısmımız olacak. Bu kısımda bizim ön kısmımız olacak. Şimdi ön kısmımızı örmeye başlayalım. 126 ilmeğimi yarıya bölerek 63 ilmeğimi
ördüm. Şimdi kesim yapmaya başlayacağım. 20 ilmek bu kısımdan keselim. 20 ilmek de bu kısımdan keselim. Ortada 23 ilmeğimiz kalsın arkadaşlar. Şimdi kesimlerimizi yapıp gelelim. Ön kısmımızda 20 ilmek buradan kestim. 20 ilmek de buradan keserek şişimde toplamda 23 ilmeğim kaldı. Şimdi yine kenarlarda birer ilmek kesmeye devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek kesim yaptım. Şimdi yine ilmeğimi çevirip burada da bir tane kesim yapıyorum. Bu şekilde 4 ilmek bu kısımda, 4 ilmek de bu kısımda kesim yapacağız arkadaşlar. Kenarlarda 20 ilmek kestik. Daha sonra her sırada birer ilmek keserek 4 ilmek burada, 4 ilmek burada kesim yaptık. Şimdi şişimde 15 ilmeğim kaldı. Burada da 5-6 sıra örüp daha sonra bir ters bir düz olarak örüp ilik açacağız arkadaşlar. 5-6 sıra örüp gelelim. 6 sıra ördüm. Şimdi bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzüme geçtim. Bu sırada 2 tane ilik açacağız arkadaşlar. Üç ilmeğimi ördüm. Bir tane dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte keserek bir tane iliğimi açtım. Şimdi 1 2 3 4 şu kısımda da 3 ilmekten bir önce ilik açacağız. Bir ilmek daha örüp buradaki 2 ilmeğimi birlikte örerek bir dolama yapıp bir ilik daha açmış oldum. Yine bir ters bir düz olarak 4 sıra daha örelim arkadaşlar. Ön kısmımızı keserek bitirdim arkadaşlar. Şimdi arka kısma geçiyorum. Tulumumuzun arka kısmında her iki tarafta 10'ar ilmek keserek yine örmeye devam edeceğiz. Tulumumuzun arkasında da her iki tarafta 10'ar ilmek keserek şu an şişimde toplam 43 ilmeğim kaldı. Ön kısımda yaptığımız gibi burada da kenarlarda
birer ilmek keserek örmeye devam ediyoruz. Şişimizde 15 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim arkadaşlar. Hem burada kesim yapıyoruz, hem burada. Her ön yüzde kenarlarda birer ilmek keserek şişimizde 15 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Burada da bir ilmek keserek örmeye devam ediyorum. 15 ilmek kalana kadar örüp gelelim. Tulumumuzun arkasında kenarlarda birer ilmek keserek eksiltmelerimi yaptım. Daha sonra 15 ilmeğim kaldı. 15 ilmeğimle de 6 sıra bir ters bir düz olarak örüp kesim yaptım arkadaşlar. Şimdi bacak kısmını örmeye geçiyorum. İlmeklerimi alıp bir ters bir düz olarak bacak kısmını da öreceğim. İlmeklerimi şu şekilde alıyorum. Buradaki deliklerden almıyorum. Oradaki deliklerden alırsam boşluklar oluşacaktır. Boşlukların oluşmasını istemediğim için aralardan alıyorum. Şuradaki aralara batarak ilmeklerimi alıyorum. Şu kısımdaki aralara batıyorum ve ilmeklerimi alıyorum. Herhangi bir boşluk oluşmuyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra ilmeklerimi sayıp kaç ilmek aldığımı söylerim. İlmeklerimi aldım. Şişimde toplam 65 ilmeğim var. 65 ilmeğimi bir ters bir düz olarak 6 sıra öreceğim arkadaşlar. 6 sıraya tamamlayıp gelelim. Bacak kısımlarımızı 5-6 sıra ördüm arkadaşlar. Daha sonra tulumumuzun kenarından diktim. Buradan da yine 65 ilmek alarak burayı da tamamladım. Daha sonra düğmelerimi diktim. Şimdi askılarına geçiyoruz arkadaşlar. Askılarını yine bedende yapmış olduğumuz yaprak gibi yapıyoruz. 6 ilmek bir ters bir düz olarak başlıyoruz. Daha sonra biraz ördükten sonra ilik açıyorum arkadaşlar. Birkaç sıra ördükten sonra yine birkaç sıra örüp yaprak yapımına başlıyorum. Askımızda toplamda 4 adet yaprağımız var. Yine burada 2 tane ilik açtım bedenini ayarlamak için. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi diğer askısına geçtim. Diğer askısında da tam tersi işlem uygulayacağız. Yapraklarımızı bu askımızda bu tarafa yapmıştık. Şimdi bu askımızda ise yapraklarımızı bu tarafa gelecek şekilde yapıyoruz. Yine burada ilik açtım. Buraya da düğmesini dikeceğim.
4 tane yaprağı tamamladığım zaman tulumumuzu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Arkamıza ise tam ortadan düğmesini dikiyoruz. Yapraklarımız bu şekilde çapraz gelecek. Şimdi diğer askımı tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Askılarımızı da tamamladım arkadaşlar. Burası tulumumuzun ön kısmı. Ön kısmında 2 adet düğmemiz var. Burada da 2 adet düğmemiz var. Arkada da bir tane, toplamda 5 adet düğmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Tulumumuzun arkası bu şekilde. Ön kısmımız da bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın.